Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık fırında çörek tarifim var. Saatlerce uğraşmanıza gerek kalmadan çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz çörek tarifi arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle hamuru için karıştırma kabımın içerisine bir paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Mayam ve şekerim eriyinceye kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağımı döküyorum ve bir miktar daha karıştırıyorum. 1 silme tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Ve alabildiğince unumu içerisine ekleyip artık yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Kullandığım bardak ölçümünde bu arada 200 ml. Unumu yavaş yavaş ekliyorum ve çırpıcı ile karıştırıyorum. Elimle yoğrulacak kıvama gelinceye kadar bu şekilde çırpıcı ile karıştırdım. Elimle yoğrulacak kıvama geldikten sonra da yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Eli yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumu hazırladım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yaptım. Hamurumun üzerini streç film ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. İsterseniz fırınınızda hızlı mayalandırma yapabilirsiniz. Hamurum güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumun havasını alıyorum. Havasını almak da çok önemli. Piştikten sonra maya kokmasını istemiyorsanız havasını güzel bir şekilde almanız gerekiyor. Bu şekilde yuvarlak tepsi kullandım. Alt kısmına yağlı kağıdımı serdim. Ortasına hamurumun tamamını koyuyorum. Üzerini temiz bir mendil ile kapatıyorum. İsterseniz bu şekilde biraz bastırabilirsiniz sizler de. Bir miktar bastırdıktan sonra üzerini temiz bir mendil ile kapatalım. Ve tekrar 10 dakika kadar mayalandırmaya bırakalım. Hamurumu 10 dakika mayalandırdım. Artık hamurumu açma işlemine geçiyorum. Elimle bu şekilde yaklaşık 25 santim olacak kadar açıyorum arkadaşlar. Üzerine yumurta sarımı sürüyorum. 1 adet yumurta sarısı yeterli oluyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla bu şekilde şekil veriyorum. Üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Daha sonra da artık çöreğimi
Pişirme işlemine geçiyorum. Bunun için önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda yaklaşık 30 dakika içerisinde pişirdim arkadaşlar. Herkesin fırınının pişirme süresi farklı olabilir. Kendi fırınınıza göre ayarlarsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık bir çörek oldu. Ildıktan sonra dilimleme işlemine geçiyorum. Ben bu şekilde dilimledim. Sizler isterseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Miktarını artırarak daha fazla da hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde 4 kişiye yetecek kadar hazırladım arkadaşlar. İç kısmını ve yumuşaklığını tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Kesinlikle hamur kalmadı. İç kısmı da gayet güzel bir şekilde pişti. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. İster hafta sonu kahvaltılarınızda, isterseniz 5 çaylarınızda kolayca hazırlayabileceğiniz bir çörek tarifi. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan, yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.